Kevser. Ben de Erdem. Galata'daki çatı dairemize hoş geldiniz. Ben Mimar Sinan Moda Tasarımı mezunuyum. Ve şu anda da bu işle ilgili olarak kurumsal bir firmada tasarımcıyım. Ben müzisyenim. Aynı zamanda reklam yazarlığı yapıyorum. Evimiz Galata'da Serdar Ekrem Caddesi'nde bulunuyor. Kevser de ben de öğrencilik yıllarımızdan beri aslında Serdar Ekrem'de bir ev arayışındaydık. Burada yaşamak çok istiyorduk. Sonrasında Kevser 7 yıl boyunca burada ev aradı ve ben 7 saniyede bu evi buldum. Sonra kendisine pasladım. O da gitti tuttu. Ben İstanbul'a ilk geldiğim zamanlarda en büyük hayalimdi. Doğan Apartmanı'nın önünden geçmek. Burada o zaman moda markalarının vitrinlerine bakmak. Önce burada tek yaşamaya başladım. Tek yaşadığım için küçük olması çok da sorun değildi aslında. Ve sonra evlendiğimizde de burada yaşamaya devam ettik. 30 metrekarelik bir daire. Aslında stüdyo daire diye de adlandırabiliriz. Yekpare bir üniteden oluşuyor. Uzun bir koridor gibi. Tavan yüksekliği 4 metre, boyu da 18 metre. Birazcık tavanın yüksek oluşu ferah bir yaşam sunuyor içeride. Aslında bir konteynere, ebat olarak konteynere benzetebiliriz buradaki yaşantımızı. Ama içeride küçük olması şu açıdan yanıltmasın. Burada bir insanın yaşamak için ihtiyacı olan her eşya var. Kevser burada ilk 4 yıl yalnız yaşadı. Sonra evlenince de burayı bırakmak istemedik ikimizi. Çünkü burada hem bir hikaye var hem anlam kazandı biz yaşadıkça. Galata yerleşim olarak da çok eski bir yerleşim yeri. Ve buradaki apartmanlar da çok eski bir tarihe dayanıyor. Bu aslında böyle bizi geçmişe götürmesi de çok hoşumuza gidiyor. İkimiz de tarihe de meraklıyız. Yani daha öncesinde çok daha fazla eşyaya sahipken bu evde o eşyaların aslında karşılığını daha küçülterek ya da daha aza indirerek daha sadeleşen bir yaşam kurmak bir nevi felsefemiz oldu aslında ve bu karakterimize de yansıdı. Bize de iyi geldi. Kendi disiplinlerimizle ilgili de işleri çok rahat sürdürebiliyoruz. Ya da işte ben yemek masasında çizim yaparken Erdem çalışma masasında kulaklıkla kaydediyor bazen şarkılarını. Ki zaten evet. Benim en büyük keyfim Erdem'in şarkılarını dinlemek ya da yazdıklarını okumak. Bu da bana keyif veren bir şey olduğu için güzelce sürüp gidiyor. Aslında burada yaşamak ilişkimize de fayda sağladı diyebilirim. Küçük bir alanda paylaşmayı daha sık yapıyorsunuz. Dolayısıyla kişisel alanlara saygı duymayı, kendi mesleklerimizi sürdürebilmeyi bir şekilde sağlıyoruz. Galata'da yaşadığım süre boyunca aslında buranın tarihine, buranın sokaklarına, binalarına olan ilgim de çok arttı. Kevser'de ben de daha çok burayla ilgili kitap bulmaya, burayla ilgili haritalar toplamaya başladık. Ben özellikle 1900'lerin başında hazırlanmış sigorta ve kadastro haritalarını biriktiriyorum. Kevser biraz bana yaşlı hobisi diyor ama ben seviyorum. Ve şunu fark ediyorsunuz o haritaları inceleyince. Aslında Galata'nın mimari dokusundaki dönüşüm 1860'lı yıllarda tamamlanmış. O gün nasılsa sokaklar bugün de aynı. Hatta bizim binamızın da tarihini yakın bir zamanda öğrenme fırsatım oldu. 1874 yılında inşa edilen bir bina burası. Eski adıyla Agostini Apartmanı. Burası kâgir bir bina. Duvarlarında taş ve tuğla kullanılmış. Zeminde de metal konstrüksiyon kullanılmış. Dolayısıyla sağlam bir bina. Bu evde beraber yaşama fikrini sunduktan sonra ailemiz, arkadaşlarımız, birçok kişinin tepkisi nasıl yani oraya nasıl sığacaksınız, beraber nasıl yapacaksınız gibi genelde daha olumsuz olan tepkilerdi. Ama ailemiz de buraya gelip burayı gördükten sonra onlar da ikna oldular. Bir de sürekli olarak biz direttik bu konuda. Hayır biz yapacağız bunu, başaracağız. O kuralları yıkacağız gibi bir tavırdaydık aslında. Zaten gelip gördüklerinde de buradan asla çıkmayın diyorlar ya da burayı bize verin diyorlar kendileri de. Buradan selam olsun. Normalde toplum nazarında nedir hani standart evlenirsin, 2+3+1 eve çıkarsın. Bu gibi standartlar aslında ikimizin de ailesinde çok şart koşulmadı bize. Bu açıdan da şanslıyız aslında. Ailelerimiz tamamen kararlarımıza saygı duydular. Biraz basma kalıp düşünceler gibi geliyor bunlar bana. Oysa pekala insan kendi yaşantısını, kendi fikirleriyle yeni de baştan inşa edebilir. Bizim de aslında Kevser'le yaptığımız şey tam olarak buydu. Burası da başka birisinin salonu olarak tabir edilen bizim oturma alanımız. Şu an üzerinde oturduğumuz koltuk bizim oturma odamızı oluşturuyor. Hemen
bir yanda yatak odamız, karşıda çalışma odamız var. Ve bunları bu evdeki düzeni sağlayabilmek için böyle gezerken yanımızda defterimizde evin ölçüleriyle gezen bir halde buraya uygun mobilyalar, eşyalar, daha akıllı şeyler seçmeye çalıştık. Çalışma masasını biraz daha dar, ince seçtik. İşte ya da başka küçük detaylarla daha kompakt depolama çözümleri bulmaya çalıştık. Bazalı yatak almak durumunda kaldık gibi. Yatak bizim için sadece uykuyu geçirdiğimiz bir alandan daha çok üzerinde vakit geçirdiğimiz, kitap okuduğumuz bir alan. Aynı zamanda buradan pencereden denizi de görüyor. Buraya minderlerin üzerine yaslanıp bunu seyretmek de bir keyif aslında. Camın önüne biberlerimizi diktik. Minderlerin bazılarını ben diktim, bazılarını Zara Home'dan, H&M Home'dan aldım. Mesela bu yatak örtüsü nevresim eğlenceli, üzerinde slogan olan düğmelerle bezenmiş bir şey. Bunu annem dikti. Buraya bir hazır perde aldık ama o kadar çok içimizi kararttı ki o yüzden bu kumaşla kendim bir perde dikmeyi tercih ettim. Böyle eğlenceli olması bizi daha çok mutlu ediyor. Perdenin arkasında küçük bir cep diktim. Burada da böyle gece yatarken hemen ulaşabilmem için telefonumu koyuyorum. Bu kısmın en büyük avantajı da tavan yüksekliğinin en yüksek olduğu nokta burası. Burada bu evde her santimetre kareyi değerlendirdiğimiz gibi şurada kutularla depolama çözümleri oluşturduk. Ve orada da bazı eşyalarımızı saklıyoruz. Eşya seçimlerinde daha dar ve uzun olan şeyler, mesela bu mobilya gibi seçimler bize daha da kolaylık sağlıyor. Bu benim aynı zamanda makyaj masam. Burada ıncık cıncık her şeyim var çekmecelerde. Bunun üzerinde de gitar askılı ve onun üzerinde makineyle Erdem'le benim özetim gibi bir şey aslında bu duvarda. Burası bizim çalışma alanımız. Burayı dönüşmeli olarak kullanıyoruz Kevser'le. Ben müzikle ilgili bir şeyler yapmak istediğimde veya reklamla ilgili bir şeyler yazmam gerektiğinde genellikle buraya kuruluyorum. Eşyalarım tamamen portatif, yani olabilecek en küçük klavyeyi aldım. Küçük bir masamız var burada zaten. Olabildiğince uzun ve dar tercih ettik. Yine burada Kevser'in el dokuması yaptığı bir stok alanımız var. Küçük bir tabure. İçinde yine ses kartı, kablolar, jacklar, onları tutuyorum. Aynı zamanda mesela Kevser'in çalışacağı zaman da burası birkaç dokunuşta bir dikiş masasına dönüşüyor. O zaman da o kumaşlarıyla burada işler yapıyor. Burada hemen masanın üzerinde bir raf ünitesi var. Bunu biz özellikle endüstriyel bir boruyla yapmak istedik. Hem hafif görünmesi için hem de evin detaylarında böyle borular vardı. Bu havayı yansıtmak için böyle bir su tesisat borusundan yaptık. Hemen yukarıda bir kiler alanı var. Biz oraya çatı kileri diyoruz Kevser'le. Orada biz saklamak istediğimiz eşyalarımızı istifliyoruz. Aslında bu büyük bir avantaj böyle bir ev için. Çünkü hem yukarıda olması gözünüzün önünde olmamasına sebep oluyor. Hem de mesela yazlıkları, kışlıkları orada saklayabiliyoruz. Burası bizim kitaplığımız. Aslında başta burada sadece bir boşluk vardı. Muhtemelen bizden önce oturan kişi buraya bir pencere boşluğu açmaya çalışmış. Fakat
Apartmanımız 2. dereceden tarihi eser olduğu için buraya izin vermemişler pencere açılmasına. Dolayısıyla buradaki o anlamsız boşluğu ben kitaplık olarak değerlendirmek istedim. Buranın ölçüsüne göre ahşap kestirerek buraya birkaç tane raf koydum aslında. Burada Kevser'le benim kitaplarımız var. Burada moda ve sanatla ilgili kitaplar. Burada benim favorim İstanbul'la ilgili kitaplar var. Hatta son okuduğum kitapta apartmanımızla ilgili, Galata ile ilgili birçok bilgiye rastladım. Apartmanımızın yapım yılı ve eski ismiyle ilgili bilgiler var burada. Hatta şeması da çizilmiş. Burada Kevser'in çok önem verdiği bir alan var. Burada kendisinin dikiş makineleriyle ilgili küçük bir koleksiyonu var. Gittiği çeşitli ülkelerden ve şehirlerden bit pazarlarından topladığı minik dikiş makineleri. Burada Ikea'dan aldığımız bir şifonyer var. Bunu ben Kevser'in doğum günü için tasarladım. Hem moda tasarımcısı olduğu için hem de dikiş makinesiyle çok zaman geçirdiği için ona üzerine dikiş makinesini koyabileceği hem de o dünyaya ait bir tasarım yapmak istedim. Bu tamamen makaranın büyütülmüş bir versiyonu aslında. Bunu Dolapdere'de bir atölyede kendi ellerimle yaptım. Burada da yine benim için önemli bir ürün var. Endüstriyel tasarım mezunu olduğum sene Kevser'in doğum gününe bir şeyler yapmak istiyordum. Yine ona moda ile ilgili kıyafetlerini asabileceği bir dilsiz uşak yaptım aslında. Eskiler buna dilsiz uşak diyor. Portmanto da diyebiliriz belki. Bu tamamen 2 ayak üzerinde durarak, duvara yaslanarak çalışan bir mobilya. Burada küçük de bir çekmecesi var. Yine burada zarif bir saatimiz var. Mobilya ile uyumlu olduğu için tercih ettik bunu da. Burası da evimizin banyosu. Tek duvarı cam döşendiği için aslında gün ışığını da içeri alıyor. Bu yüzden de burada da bir aydınlık sağlıyor. Biz taşındığımızda bizden önceki kişi bu karoları döşemiş. Bu lavaboyu ve altına bu dolabı tercih etmiş. Bu da bizi aslında direkt avantaja dönüştürdü. Sadece buraya bu küçük aynalı dolabı alarak burada böyle bir uyum yakaladık. Burası da evin bir basamak aşağıda olan, daha çok yemek yediğimiz mutfağın olduğu alan. Burada bir sandığımız var. Biz bu sandığı sokaktan bulduk ve sonrasında üzerine zımparalayıp bir cila atarak kullanılabilir bir hale getirdik. Yemek yediğimiz alana geliyoruz. Burası tam manzaranın karşısında olması sebebiyle masayı konumlandırmayı istediğimiz yerde. Masayı arkadaşlarım hediye etti. Bunu bazen daha kalabalık evin içinde olmamız, yemek yememiz gereken zamanlarda masayı döndürerek, sandığa da oturarak daha çok kişiyi ağırlayabiliyoruz aslında. Bu babaannemin çeyiz sandalyeleri. Biraz üst düzeyi eskimişti oturma yeri. Bunu yenileyerek ve böyle garip bir eşya satan bir yerde bulduğum bir toz bezinin dokusu çok hoşuma gittiği için onu monteleyerek aslında tekrardan hayata döndürmeye çalıştım. Bu alanın devamında ise aslında evin bütünlüğüyle ve o terakota hafif koyu renkle birleşen bir dolap bulunuyor. Dolabı buranın ölçülerine göre yaptırdık ve kara ağaçtan seçtik malzemesini. İçinde çekmeceler ve bol rafla daha kullanışlı hale getirmeye amaçladık ve ikimizin de tüm kıyafetleri buraya sığıyor.
Burası da mutfağımız. Aslında bir küçük evin mutfağı kadar boyutu. Ve aslında yine ihtiyacımız olan her şey mutfağın içerisinde var. Buzdolabımız, buzdolabının arkasındaki dolap yine ince ve uzun, buraya göre seçilmiş bir dolap. Burada birçok baharat ya da işte bakliyat ve benzeri malzememizi depoluyoruz. Çamaşır askımızı buraya sıkıştırdık. Üç harita da bu evin konumunda olan haritalar ve burada sokaklarda gezerek o dönemdeki aslında buradaki yapıların ne derece değiştiğini, yeşilliklerin azalıp çoğaldığını, apartmanların tekrardan var olduğunu da görüyoruz. Burası da bizim böyle bir eğlence alanımıza da dönüştü aynı zamanda. Biz zaten Erdem'le mutfakta çok sık vakit geçiriyoruz. Özellikle hepimizin evde kaldığı bu dönemde iyice abarttık. Temizlik her zaman önemliydi ama bu dönemde bizim için daha da önemli hale geldi. Hijyeni daha fazla önemsiyoruz. Bu yüzden de elimin altında her zaman olmasını istediğim şeyler var. Bu sevdiğim şeylerden bir tanesi de Domestos köpük. Domestos'un yeni bir ürünüymüş bu. Gün içinde sürekli temas ettiğimiz kapı kolları, musluklar, mutfak fayansları, bu gibi yüzeylerde gerçekten yüksek hijyen sağlıyor. Bir de püskürtürken sıçratmıyor ve kokusu da az. Bu benim çok önemsediğim bir şeydi. Böyle küçük bir evde bu da bir avantaja dönüşüyor bizim için. Bu mutfak için olanı, bir de banyo için olanı var. Burası bizim terasımız. Hemen bir kapıdan terasa çıkılabiliyor. Burası evden daha büyük aslında, 45 metrekare. Dolayısıyla biz günlük yaşamda çok sık kullanmaya çalışıyoruz buradaki evserle. Bu ilginç bir mobilya. Eve geldiğimizde buradaydı. Çok eskimişti ve birazcık temizledik, bakım yapmaya çalıştık. Hala canavar gibi çalışıyor aslında. En az 50 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Evin en büyük avantajı bana kalırsa bu manzaraya sahip olması. Yaklaşık Çamlıca'dan tarihi Yarımada'ya kadar, hatta Çemberlitaş'a kadar en uçta bir seyir imkanı sunuyor burası. Terasın olması evin dezavantajlarını, yani küçüklük algısını bizde kırıyor birazcık. Çünkü dediğim gibi bunaldığımız zaman ya da ferahlamak istediğimiz zaman buraya çıkarak çok kısa bir sürede unutuyoruz. Manzaranın en dominant öğesi tabii ki Kırım Kilisesi. Kırım Kilisesi 1860'lı yıllarda İngilizler tarafından inşa edilmiş. İstanbul'un ilk neogotik yapısı olarak geçiyor. Burası aktif bir kilise, cemaati hala var. Özellikle Sri Lankalıların çok sık kullandığı bir kilise. Yanında aslında çok güzel bir detay var. Burada Hacı Mimi, bu mahalleye de adını veren Hacı Mimi Camii bulunuyor. Kilise ile caminin bu kadar yan yana oluşu bir Galata'da bir de Mardin'de belki mümkün olabilir. Bu ne kadar zengin bir kültüre sahip olduğunu gösteriyor bana kalırsa Galata'nın. Tabii her gün bu manzaraya bakınca ve İstanbul'un silüetindeki mimari eserleri, tarihi yapılarını görünce onlar hakkında daha çok bilgi sahibi olmak istiyor insan. Ben de dolayısıyla Topkapı Sarayı ile ilgili, Ayasofya ile ilgili, karşıdaki Selimiye Kışlası ile ilgili ve Kırım Kilisesi ile ilgili toplayabildiğim kadar bilgi toplamaya çalışıyorum. Bu zehirli bir manzara diyorum ben buna, çünkü İstanbul'u çok güzel gösteriyor ama oysa İstanbul çok zor. Hayatta kalması, mücadele etmesi zor bir şehir. Burası o açıdan biraz kandırsa da yine de böyle bir imkana sahip olmak bizi çok şanslı hissettiriyor. Eski İstanbul fotoğraflarını araştırırken internette tam olarak bu terastan çekilmiş, yaklaşık 1918 yılıydı yanılmıyorsam. 1918 yılında işgal döneminde çekilmiş bir fotoğrafa rastladım ve çok heyecanlandım. Aynı fotoğrafı ben de tam 100 yıl sonra aynı açıdan, aynı ışıktan çekmeye çalıştım. Bildiğim kadarıyla bu apartman işgal döneminde İngiliz karakolu olarak kullanılmış. Zaten bina 1874 yılında inşasına başlayan bir apartman burası. Dolayısıyla çok eski, yaklaşık 150 yıllık bir yaşanmışlık söz konusu.
Bir de benim burada bir teleskobum var. Bu manzarada olup da bunu almamak olmazdı benim için. Hem gökyüzüne olan ilgim hem de İstanbul'u inceleme isteğim sayesinde bu teleskobu aldım ve burada çeşitli gözlemler yapıyorum. Tabii ki hobi amaçlı tamamen. Ama buradan birçok detay gözüküyor, onu söyleyebilirim. Bazen Satürn'ün halkaları, bazen de vapurda sigara içen bir adamın ateşinin dumanı gözükebiliyor yani. Bu manzarada gördüğünüz çoğu bina aslında Tanzimat dönemindeki batılılaşma çabasının sonucuyla ahşap evlerin yıkılması yerine taş evlerin inşa edilmesiyle oluşmuş. Çok eski fotoğraflarda ve sigorta haritalarında hem bizim apartmanımız hem Doğan Apartmanı hem de bu bölgedeki çoğu bina aynı şekilde görünüyor. Bu da demek oluyor ki Galata aslında mimari dokusundaki dönüşümü 1800'lerin sonlarında tamamlamış bir semt. O yüzden sokakları çok dardır mesela bir arabanın geçmesi için bile. Ama yine de böyle çıkmaz sokaklarla, yokuşlarla olmasına rağmen biz çok seviyoruz burayı. Terastan seyretmemiz bile bize büyük keyif veriyor açıkçası. Burada yaşamayı seviyoruz. Sadece manzarası yüzünden de değil, burada kurduğumuz anlamlı hayat sayesinde seviyoruz. Bizim evimiz bu kadardı. Erdem'in de bahsettiği gibi terasın da olması bizim için büyük bir avantaj. Arkadaşlarımızı, ailemizi burada ağırlamak ve pandemi sürecinde de burada geçirdiğimiz vakit tekrardan burada ne kadar şanslı bir hayat sürdüğümüzü bir kere daha hatırlattı bize. Eğer şüphesi olan varsa çatı katlarında yaşamak istemenin, teras katlarda yaşamakla ilgili şüphesi olanlar varsa bence bir kez daha düşünsünler. Eğer şanslıysanız gerçekten özellikle Galata'da teraslı dairelere denk gelebilirsiniz. Biraz inat etmek, biraz da araştırmak gerekiyor sadece. Bize konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bu da ilişkimize pozitif yönde etki sağladı diyebilirim. Bilmem sen ne düşünürsün? Ben de olumlu düşünüyorum. Evet. Hayır, o evlilik teklifindeydi bebeğim.